Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak ben Tuğba Seven, Örgülerin Renkli Dünyası YouTube kanalındasınız. Kanalıma abone olmak ve bildirimleri açmak için abone ol yerine tıklayarak abone olabilir ve orada beliren zili tıklayarak da kanalımdaki bütün videolardan yüklendiğinde haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlerle güzel öksürük şurubu yapacağız arkadaşlar. Balgam söktürücü, öksürük giderici güzel bir şurup yapacağız. Umarım size de faydalı olur. Bize faydalı olduğu gibi. Geçelim tarifimize. Tarifimizde neler var? Bir tane soğanım var. Orta boyda. 2 büyük diş sarımsağım var. 3 tane karanfilim var. 1 tatlı kaşığı toz zencefilim var. Ve 1 tatlı kaşığı da tarçınım var. 1 tane büyük boy limon. 5 yemek kaşığı süzme bal kullanacağım ve 2 bardak da kaynar su kullanacağım. Öncelikle tarifimin hazırlanmasına geçelim. Evet, tarifimizin hazırlanmasına soğanlarımızı doğrayarak işe başlıyoruz. Soğanlarımızı şöyle yemeklik biçimde daha iri olacak şekilde doğruyorum. Çok küçük doğramanıza gerek yok. Diğer yarısını da doğruyorum. Evet, soğanlarımı genişçe bir kaba alacağım. Ve sarımsaklarımı da küçük küçük doğrayacağım. Rendelemiyoruz arkadaşlar. Normal doğruyoruz. Şöyle küp küp doğruyoruz. Ve bunları da soğanımızın üzerine alıyoruz. Şimdi 2 bardak kaynatılmış suyum var benim. Fokur fokur kaynamış olması gerekiyor. 2 bardak sıcak suyu da soğan ve sarımsağımın üzerine ekliyorum. Evet, suyumuzu ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum ve suyumuz soğuyana kadar bu suyu bekliyoruz. Kaç saatte soğuyacağı odanızın ısısına göre değişebilir. Daha hızlı soğutmak isterseniz buzdolabına kaldırabilirsiniz ya da balkona koyabilirsiniz. Önemli olan burada biz soğan ve sarımsakları kullanmayacağız. Soğan ve sarımsakların saldıkları, yani suya bıraktıkları suyu kullanacağız. Soğan ve sarımsakları soğuduktan sonra bir süzme işlemi yaparak süzeceğiz. Ve şimdi soğuması için kapağını kapatarak bekleteceğiz. Kapağını kapattıktan sonra ben balkonuma koyacağım daha çabuk soğuması için. Çünkü video çekerken çok fazla bir zaman geçmesini istemiyorum. Ama siz normal oda ısısında bekletirseniz soğan ve sarımsakların özü daha iyi çıkar ve daha iyi sonuç alırsınız. Bunu da dikkate alalım lütfen. Benim şöyle bir plastik kapağım var ama bunu kullanmayacağım. Üzerine bir tabak kapatıp o şekilde soğutma sağlayacağım. Çünkü eğer ağzı açık bir şekilde soğutursanız soğan ve sarımsakların özleri de buhar olup uçabilir. O yüzden içerisinde kalmasını istediğimiz için mutlaka ağzını kapatıp soğumasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, soğan ve sarımsak suyumuz soğudu. Şimdi şöyle bir kavanozum var benim, cam bir kavanoz. Üstüne bir huni koyuyorum. Bir tane de süzgeç ve soğan ve sarımsak suyumu süzüyorum. Dediğim gibi soğanları ve sarımsakları kullanmayacağız. Sadece bunun suyunu kullanacağız. Yani saldıkları özlerdeki suyu kullanacağız. Şöyle birazcık sallayın, iyice o özü çıksın. Tamamen bütün suyu salsın. Evet, süzme işleminden sonra gördüğünüz gibi suyu şöyle hafif sarımsı, bulanık bir su oluyor. Şöyle göstermem gerekirse. Bu suyun içerisine öncelikle 5 yemek kaşığı
Süzme bal ekliyorum. Dolu dolu. Şöyle kaşığımla sıyırıp ikinci kaşığımı ve bu şekilde 5 kaşık ekleyeceğim. Şöyle diğer bir kaşıkla sıyırırsanız işlemimiz daha çabuk oluyor. Bu işlemi yapma sebebimiz de kaşık ölçümüzün tam olması. Evet, 5 kaşık balımızı da koyduk. Şöyle hafifçe karıştırayım, içerisinde balımız erisin. Bu arada zencefilimizi, toz tarçınımızı ve karanfilimizi de koyuyoruz. Karanfilimizi şöyle elimizle minik minik kırmaya çalışalım. O şekilde koyalım. Tepelerini de şöyle elimizle, İsterseniz havanla dövebilirsiniz de ama gerek yok, zaten içerisinde kalacağı için o özü verecek. Şöyle elimizle küçültebildiğimiz kadar küçültelim. Şu tepelerindekini de şöyle iyice aromasını vermesi için hem de şifasını bırakması için yapalım. Karıştıralım ve limonumuzu da sıkıp limon suyumuzu da içerisine ekliyoruz. Limon suyumu da ekliyorum. Bir güzel hepsi birbirine karışacak şekilde, özleşecek şekilde karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, öksürük şurubumuz hazır. Bütün malzemeleri güzelce karıştırdık. Gördüğünüz gibi rengi de güzel bir renk oluyor. Kapağını kapatıp buzdolabında bir hafta süreyi de saklayabiliriz. Bir hafta sonra yenisini yapmanız gerekiyor. Ve kullanmadan önce de aynı şuruplarda olduğu gibi şöyle bir çalkalayıp o şekilde kullanmamız gerekiyor. Ve dipnot olarak da 3 yaşından küçük çocuklarımızda kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Özellikle 1 yaş altı asla kullanmıyoruz. Çünkü içerisinde hem bal hem de zencefil var. Bal 1 yaş altı çocuklarda yasak ve zencefil de 2 yaş altındaki çocuklara yasak olabiliyor. Çünkü herhangi bir alerji riskine karşı korumamız gerekiyor çocuklarımızı. Eğer alerji durumu olan varsa içerisinde herhangi bir maddeye karşı, ki insanlar kendi alerjilerini bilirler mutlaka ki, alerjisi olanlar da kullanmasın lütfen ve kullanacak olanlar da doktorlarına danışarak kullanabilirler. Ve ayrıca mutlaka doktora tabii ki gitmemiz gerekiyor ve doktorların verdiği ilaçların dışında yan tarif olarak bunu da denemeniz ve şifa niyetine içmenizi öneriyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese şifa olsun diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.